Herkese merhaba. Bugün biraz eril dişil enerjilerden bahsetmek istiyorum. Özellikle eril enerjinin yüksek olmasından. Şimdi hayat içinde eril enerjiyle mücadele ederken, daha doğrusu erkek egemen toplumda kadınlar ne oldu? İş hayatına daldılar ve erkeklerle mücadeleye başladılar. Onlarla mücadele ederken ister istemez eril enerjileri yüksek bir hale geldi. Fakat çoğu kadın bunun farkında bile değil. Dişi enerjileri iyice pasif oldu. Hepimizin içinde hem eril hem dişil enerji var. Tabii ki ikisinin de çok tatlı ve pratik tarafları var. Ve hayat içinde yeri geldiğinde eril enerjimizi, yeri geldiğinde dişil enerjimizi kullanıyoruz. Ama bu ikisinin içimizde dengede olması gerek. Birinden biri çok fazla olduğunda bu bizim enerji alanımız için iyi değil. Dolayısıyla eril enerjimiz yüksek mi değil mi kendinize sorabilmeniz için, farkına varabilmeniz için size bir takım sorular hazırladım. Bu soruları kendinize sormanızı istiyorum. Soruların bir kısmı birbirine benziyor fakat özellikle bunu böyle yaptım ki farkındalığınıza daha fazla katkısı olsun diye. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Sorun bakalım kendinize, her işimi kendim mi yapıyorum? Hem kendi işimi, hem annemin işini, çocukların işini, eşimin işini, her işini böyle yüklenmiş. Eğer siz yapıyorsanız, sırtlanmışsanız eril enerjiniz yüksek demektir. İkinci sorumuz, bana hediye verdiklerinde utanıyor muyum? Bir hediye verdiklerinde böyle rahatça alıp ay ne kadar güzel teşekkür ederim diye onu kendinize kabul edebiliyor musunuz? Yoksa böyle az da olsa hani çaktırmasanız bile içinizde böyle ufak bir utanma, sıkılma hissediyor musunuz? Buna bir bakın bakalım. Üçüncü sorumuz, iltifat ettiklerinde utanıyor muyum? Şimdi almak sadece bir madde, bir para, bir eşya ile ilgili değildir. Bana iltifat ettiklerinde bunu kolayca kabul ediyor muyum? Bir sorun kendinize. Mesela diyorlar ki işte bu bluz sana çok yakışmış. Siz bunun karşılığında ne söylüyorsunuz? Aa evet, ben de çok beğenerek aldım değil mi? Severek giyiyorum diyor musunuz? Saçların çok güzel olmuş diyorlar mesela. Siz ne diyorsunuz? Ay yok canım işte ben şöyle söylemiştim ama kuaför böyle yaptı diye böyle o iltifatı savuşturuyor musunuz? Yoksa evet evet çok beğendim ben de değil mi yakıştı bu renk bana diye alıp rahatlıkla kabul ediyor musunuz? Herkese ben mi bir şeyler veriyorum? Buna bakın bakalım. Etraftaki maddi olabilir, manevi olabilir. Sürekli bir verme peşindeyseniz eğer eril enerjidesiniz demektir. Fişle priz gibi düşünün eril ve dişil enerjiyi. Eril verecek, dişil alacak. Dişil her zaman almaya açık olacak. Madde olsun, eşya olsun, para olsun, iltifat olsun, her ne olursa olsun dişi alıp rahatlıkla kabul eder. Bu yönünüzü fark etmenizi istiyorum. Yani böyle onu durduruyor musunuz? Set mi çekiyorsunuz? Yoksa almaya açık mısınız? Bir bakın bakalım kendinize. Herkese ben mi yardım ediyorum? Yardım istemeye utanıyor muyum? Bu maddi olabilir, manevi de olabilir. Birinden rahatlıkla borç istiyor musunuz mesela? Sizi bir yerden bir yere bırakmasını istiyor musunuz? Bunları bir sorun kendinize. Eril enerjisi yüksek olan danışanlarıma bunu söylediğimde ay yok yok Özlem Hanım ben kimseden bir şey isteyemem diyorlar hemen. Bu çok önemli bir kriter kendinizi fark etmeniz açısından. Kendimi ben babamın kızıyım diye mi tanımlıyorum? Bu da çok önemli. Doğru enerjideki erkekler kendilerini ben babamın oğluyum diye tanımlarlar. Kadınlar ben annemin kızıyım diye tanımlarlar. Onlar küçük kız çocukları iken anneyle beraber bulaşık yıkamışlardır, nakış yapmışlardır, kurabiye yapmışlardır, bazen günlere gitmişlerdir. Ben babamın kızıyım diye tanımlayanlarsa babayla tamir işleri yapmışlardır. Daha çok zaman geçirmişlerdir. Hatta babayla maça gitmişlerdir. Ve o zamandan itibaren onların daha eril enerjisi yüksek olmaya başlamıştır. Bir sorun bakalım kendinize. Ben annemin kızıyım mı? Ben babamın kızıyım mı? Öbür soru, ben çok güçlüyüm. Güçsüz olmak acizliktir diye mi düşünüyorsunuz? Şimdi hepimizin içinde hem güç var hem güçsüzlük var. Fakat dişi olan güçsüz tarafını çok daha rahat bir şekilde kabul eder. Eril set çeker. Dişinin güçsüz olduğunu söylemiyorum. Bakın burada çok önemli bir şey var. Aksine dişinin güçlü yanı sabrında ve dayanıklılığındadır.
Dişi güçsüz olduğunu rahatlıkla kabul eder. Çünkü bunda bir kötü yan görmez. Ama eril olarak tanımlıyorsam kendimi, ben çok güçlüyüm, ben her zaman güçlüyüm, asla güçsüz değilim diyorsunuzdur kendinize ve etrafa sürekli. Buna da bir bakın bakalım. Ağlamak, özellikle başkalarının yanında ağlamak benim için çok zor, hatta imkansız mı? Şimdi bu da aslında güçsüzlükle bağlantılı. Çünkü ağlamak bir güçsüzlük belirtisi diye bakarız. Öyle değil mi? Çoğu insan öyle bakar. Yani daha doğrusu eril enerjisi yüksek olanlar öyle bakar. Yoksa ağlamak çok güzel bir duygunun dışa vurumudur. Hatta mutluluktan da ağlayabiliriz bazen. Ama sizin için ağlamak çok zorsa, özellikle başkalarının yanında ağlamak çok zorsa, bunu güçsüzlük olarak tanımlıyorsunuz demektir. Ve o güçsüzlüğün de bir başkası tarafından görülmesini, anlaşılmasını kesinlikle istemiyorsunuz demektir. Halbuki demin söyledim, dişi ne yapar? Dişi rahatlıkla ağlar, güçsüz olduğunu da kabul eder, söyler, ona izin verir. Çünkü dişi aslında, bakın burası çok çok önemli, acıya dayanabileceğini, onun altından kalkabileceğini bilir. Yani dişinin asıl gücü durağanlığında, sakinliğinde ve yaratıcılığındadır. Dişi güç yaratıcıdır. Ve o dayanarak ne kadar dayanıklı olduğunun farkında olduğu için acıya rahatlıkla izin verir. Ama erkek set çeker. Çünkü o acıyla baş etmek ya da onu alağına almak bile zordur erkek için. Eril enerji için daha doğrusu. Erkek veya kadın diye ayırmayalım. Çünkü dişi enerjisi yüksek olan erkekler de var. O bugünün konusu olarak anlatmayacağım onu ama neticede bu sorulara bakın bakalım. Dişi enerjiniz yerinde mi? Eril dişil dengede mi? Yoksa erilin birazcık ayarı kaymış mı? Şimdi eril diyeceksiniz ki Özlem Hanım, evet hepsine evet dedim. Kendi işimi de kendim yapıyorum. Kimseden de bir şey istemiyorum. Ne yapabilirim? Ben bu enerjiyi nasıl düzeltebilirim? Şimdi ne yazık ki buradan böyle hop diye bir parmak şıklatmakla bu işler olmuyor. Ben her zaman ne diyorum? Gözünüz hep kendi üzerinizde olsun. Kendinize dikkat edin. Nasıl davrandığınıza dikkat edin. Ve en azından bugün bu videoyu izlediğiniz birçok şeyi fark ettiniz ve öğrendiniz diye düşünüyorum. Bu öğretiyi kendi üzerinizde uygulamaya başlayın. Bunu nasıl yapacağız? Bir şeyler istemeye başlayın. İnsanlardan benim bavulumu taşır mısın? Olabilir. Bana biraz borç para verir misin? İhtiyacınız olmasa bile bakın, bunu önemli olan dişi enerji ne yapar? Bütün bu soruları toparladığımızda ister, bekler, almaya kendini açık tutar. Bu üç şeyi kendi üzerinizde yavaş yavaş çalışa çalışa değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için kendinizi zorlayacaksınız. Ama artık şöyle atlayıp hesap ödemekten vazgeçin mesela. Mesela bir arkadaşınıza deyin ki bana bir kahve ısmarlar mısın? Ve bunu söylemek için kendinizi zorlayın. Bu ille de bir erkek arkadaş olması gerekmiyor. Bir kız arkadaşınız da olabilir. Diyelim ki cebinizde paranız var ama bir küçük rakam bile olsa bana 3 lira borç verir misin? 5 lira borç verir misin? Yokmuş gibi, önemli olan oradaki kendi içinizde yükselmiş olan eril enerjiyle mücadele etmek. Onun farkına varmak, dişiyi aktive etmek, ortaya çıkarmak. Bu kendi kendinize başaracağınız bir şey. Ve kendinize sürekli hatırlatın. Ben dişiyim, ben istiyorum, alıyorum, kabul ediyorum. İstemek, almak, kabul etmek. Dişinin özellikleri. Eril olan verecek. Yani böyle atlayıp herkese yardım etmekten, herkese sürekli vermekten, bu maddi manevi aynı şey. Bunu kastediyorum. Bakın ne anlattım? İltifatı bile almakta zorlanır eril enerji. Yani o hep verme taraftarıdır. Bunu yavaş yavaş kendi üzerinizde dönüştüreceksiniz. Ve ne diyeceksiniz kendinize? Ben dişiyim. İstiyorum, alıyorum, kabul ediyorum, bekliyorum. Bazen şöyle bir şey söylüyorlar. Özlem Hanım, işte eşimin enerjisi iyice dişine dönmüş. Tamam, ben kabul ediyorum. Ben her şeyi hallettim yıllarca. Bu da diyorum ki bu sizin suçunuz. Yani adamları bu hale siz getirdiniz. Yapa yapa yapa. Onlar da baktılar ki abi yapan var. Geriye çekildiler ve ne oldu? Bu sefer onların enerjisi dişile döndü. Pasifize oldu erkekler. Diyorlar ki tamam, bu yıllardır böyle, adam da artık alıştı. Şimdi ben bunu değiştiremiyorum. İstesem de yapmıyor. Biliyor ki nasıl olsa ben yapacağım.
Şimdi ben bunu nasıl dönüştüreceğim? Bu soruyu o kadar çok soruyorlar ki ama bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor. Yani isteyin ve bekleyin. Şimdi şöyle yapıyorsunuz biliyorum. İşte istedim yapmadı. Odayı değiştir dedim. İşte eşyaların çekilmesi gerekiyordu mesela. Kaç kere söyleyeceğim. İstiyorum yapmıyor, istiyorum yapmıyor. Hep bir bahanesi var. Sonunda da ben dayanamıyorum, kalkıyorum, ben yapıyorum diyorlar. Mesela burada ben dayanamıyorum noktasında dayanacaksınız. Kendi dişimizi böyle yükselteceğiz. Hiçbir şekilde istediğiniz şeyi kalkıp da kendiniz yapmayacaksınız. Bu istediğiniz şeyden bahsediyorum. Yani karşı taraftan istiyorsunuz ve yapmıyor diye şikayet ediyorsunuz ya. Siz yaptıkça o yapmamaya devam edecek. Bu noktada siz beklemeye ve istemeye devam edeceksiniz. Orada da dişi enerjinin sabrına sığınacağız hep beraber. Evet, bu bir sabır tekamülü olacak belki aynı zamanda. Hani o kadar eşleri durağan ve iş yapmaz hale getirmiş olabilirsiniz ki uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ama istemekten ve beklemekten vazgeçmeyin ta ki o yapana kadar. Böylece o da dönüşecek, siz de dönüşeceksiniz ve çok kıymetli bir şey olacak kendi enerjimiz için. Bir küçük şey daha söylemek istiyorum. Bu çok çok önemli aslında. Küçük dediğime bakmayın. Dişi enerji aktivasyonu açısından duymuş olanlarınız vardır. Belki hiç bilmemiş olanlarınız, hiç bilmiyor olanlarınız da vardır. Kegel egzersizi diye bir egzersiz var. Bu dişi enerjiyi aktive etmek açısından çok çok önemli bir egzersiz. İnternetten bakın nasıl yapılacağı birçok videolar var, anlatımlar, resimler var. Aynı zamanda bu şöyle bir egzersiz. İdrar yollarımızı kasarak ve idrarımızı tutarak ve bırakarak yani oradaki kasları tutup bırakmakla yaptığımız bir egzersiz ve dişi enerjimizin aktive olmasını sağlıyor. Bu demin anlattığım çalışmaları yaparken aynı zamanda bu egzersizi de yapın ve bu egzersiz ileri yaşlarda idrar kaçırma problemlerine de %100 çözüm oluyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Bugünlük bu kadar diyelim. Dilerim hayatınıza katkı olacak bir şeyler anlatabilmişimdir. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.